Tarihte devletler genellikle savaşla, isyanla ya da dış baskıyla zayıflar. Osmanlı İmparatorluğu ise 17. yüzyılın ilk yarısında çok daha nadir görülen bir kriz yaşadı. Devlet vardı, kurumlar vardı, padişah vardı ama karar alma iradesi yoktu. Bu dönem Osmanlı'nın ne fetihte ne savunmada olduğu, bekle görün kalıcı bir yönetim biçimine dönüştüğü yıllardır. Yaklaşık 1617 ile 1632 arasındaki 15 yıl, Osmanlı tarihinde en sık padişah değişen, en hızlı sadrazam harcanan, en çok kararsızlıkla yönetilen dönemdir. Bu video, o yıllarda kimlerin tahtta olduğunu, neden karar alınamadığını ve bu kilitlenmenin bilinçli mi yoksa mecburi mi olduğunu anlatır. 1617 yılında 1. Ahmet öldüğünde Osmanlı'da kritik bir eşik aşılır. O güne kadar geçerli olan sistem şuydu: padişah ölür, en güçlü şehzade tahta çıkar, rakipler ortadan kaldırılır. Ancak 1. Ahmet, kardeş katlini fiilen durdurmuştu. Bu karar ahlaki görünüyordu ama devlet için büyük bir belirsizlik doğurdu. Artık tecrübeli ama yaşlı şehzadeler vardı. Akli dengesi tartışmalı adaylar vardı. Çocuk padişah ihtimali vardı. Ve en önemlisi, kimsenin mutlak meşruiyeti yoktu. 2. Mustafa, tahta ama devlette değil. 1617-1618. 1. Mustafa, uzun yıllar kafeste tutulmuş. Devlet tecrübesi yok. Akli dengesi ciddi biçimde sorunlu. Bu dönemde kararları kendisi almıyor. Saray içindeki klikler onun adına konuşuyor. Ulema ve Yeniçeri padişahı ciddiye almıyor. Sonuç, devlet fiilen boşlukta. Bu yüzden sadrazamlar risk almıyor. Kimse yarın için plan yapmıyor. Herkes bu padişah gidecek diye bekliyor. Ve nitekim gider. 3. Genç Osman, 2. Osman. Karar almak istedi, bedelini ödedi. 1618-1622. Tahta bu kez 2. Osman çıkar. Gençtir, cesurdur ve karar almak ister. İşte sorun burada başlar. Genç Osman, Yeniçeri sistemini değiştirmek ister. Orduyu Anadolu dışından yeniden kurmayı planlar. Ulemanın siyasetteki ağırlığını kırmak ister. Ama Osmanlı artık karar alan padişaha alışık değildir. Yeniçeriler için bu varoluşsal tehdit. Ulema için bu dini düzenin bozulması. Sonuç, 1622'de Genç Osman tahttan indirilir. Ardından öldürülür. Bu olay Osmanlı bürokrasisine şu mesajı verir: karar alırsan ölürsün. Bu travma devletin zihnine kazınır. 4. Yeniden 1. Mustafa. Felcin kalıcılaşması. 1622-1623. Genç Osman'ın öldürülmesinden sonra tekrar 1. Mustafa getirilir. Ama artık herkes şunu bilir: bu padişah geçicidir. Gerçek iktidar başka yerlerdedir. Devletin üst kademesi reformdan tamamen vazgeçer. Sadece günü kurtarmaya odaklanır. Sadrazamlar uzun vadeli karar almaz. Dosyaları bekletir. Sorumluluğu dağıtır. Bu dönem Osmanlı'da yönetsel korkunun kurumsallaştığı andır. 5. 4. Murat. Karar almak için şiddet. 1623'ten 1640. 1623'te tahta 4. Murat çıkar. Ama dikkat, tahta çıktığında 11 yaşındadır. İlk yıllarda devleti o yönetmez. Kararlar Valide Sultan ve çevresince alınır. İlk 8-9 yıl karar yine yoktur. Ancak 4. Murat büyüdüğünde şunu fark eder: bu devlet ancak korkuyla yönetilir. Bu yüzden gece baskınları, keyfi idamlar, mutlak itaat 4. Murat, Osmanlı'da karar almayı yeniden mümkün kılan ama bunu güç kullanarak yapan padişahtır. Bu bile şunu gösterir: normal yönetim artık çalışmamaktadır. 6. Karar neden alınamıyordu? Yapısal sebepler. 1. Sürekli taht değişimi, meşruiyet zayıftı. Padişahlar zayıf olduğu için devletliler birbirine cephe almıştı. Herkes birbirinin kolayca ayağını kaydırabiliyordu. Üstelik devleti toparlayabilecek Çandarlı Halil Paşa, Veli Mahmut Paşa, Pargalı İbrahim Paşa, Sokollu Mehmet Paşa gibi güçlü bir ikinci adam çıkmıyordu. 2. Yeniçeri vesayeti. Silahlı güç karar istemiyor, maaş istiyordu. 3. Ulema baskısı. Karar eşittir fetva riski. 4. Sadrazamlık istikrarsızlığı. Görev süresi kısa, bedeli ağırdı. 5. Genç Osman travması. Kimse onun kaderini paylaşmak istemedi. Bu yüzden yönetmemek, yönetmekten daha güvenliydi. 7. Bilinçli miydi, mecburi mi? Bu çok kritik soru. Bu dönem planlı bir çökertme değil ama bilinçli bir kaçınma vardı. Devlet elitleri şunu seçti:
Az karar alalım, az risk alalım, hayatta kalalım. Bu kısa vadede işe yaradı. Ama uzun vadede Osmanlı'nın reflekslerini köreltti. Final. Tarihten bugüne mesaj. Osmanlı bu dönemde şunu yaşadı. Düşmandan değil, kararsızlıktan zayıflama. Bu yüzden bu yıllar tarih kitaplarında az yer alır. Çünkü kahraman yoktur. Ama ders çok ağırdır. Bir devlet karar almaktan korkmaya başladığında zaten çökmeye başlamıştır. Sizce Osmanlı bu dönemde bilerek mi yönetilmedi, yoksa herkesin eli kolu mu bağlanmıştı? Lütfen devamının gelmesi için abone olmayı unutmayın.